2014'te Libya'da iç savaş başladı. Türkiye araya girmeye çalıştı ama dinlemediler. Hafter güçleri Rusya, Fransa, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle Trablus'u kuşattı ve büyük bir güçle taarruza geçtiler. Bu arada Türkiye bu konuyu ciddi tartışıyordu. Biz bu konuda ne yapabiliriz diye düşünüldü. Sonra da savaş varsa savaşalım, bizsiz savaş mı olur dendi. Türkiye Trablus yönetimine çok ciddi bir destek verdi ve Halife Hafter güçleri geri çekilmek zorunda kaldı. 2019'da Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen bir anlaşma imzalanınca Batı'nın bütün planları yerle bir oldu. Hafter yeniden Trablus'a gönderildi. Bu sefer daha büyük bir güçle geldiler ama Türkiye de daha büyük bir güçle Trablus'a destek verdi. Türk donanması doğrudan savaşa dahil oldu. Türkiye'nin insansız hava araçları Hafter güçlerini yeniden püskürtmeyi başardı. Yani biz Hafter'i 2 defa vurduk ve cidden fena vurduk. Şimdi ise Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmayı onaylayacakları haberi geldi. Yani Libya'da gerçekten çok ilginç şeyler oluyor. Belki size ilginç gelecek ama Libya'daki iç savaşta iki taraf varken şu an artık iki tarafın da garantörü Türkiye. Tarihte görülmemiş bir şey bu. Bu yüzden bugün bu konuyla ilgili son gelişmeyi konuşuyoruz. Ama başlamadan kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Libya basınında çok ilginç bir haber yayınlandı. Buna göre Halife Hafter'e bağlı Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya hükümeti arasında imzalanan deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmayı onaylamak için bir komite kurdu. Merkezi hükümetle Türkiye arasında 2019 yılında imzalanan bu anlaşma o zamanlar Tobruk hükümeti yani Halife Hafter'in yönetimindeki hükümet tarafından tanınmamıştı. O zamanlar bunun tanınmamış olması elbette önemli bir sorundu. Çünkü sonuçta Libya öyle ya da böyle yine tek bir devlet haline gelecek. Şu an fiili anlamda ikiye bölünmüş durumda. İki taraf da birbirine üstünlük kuramadığı için tek bir devlet olamıyorlar. Ama elbette bu sonsuza kadar devam etmeyecek. Bir gün birinden biri diğerine üstün gelecek ve Libya'nın yönetimini ele alacaklar. Ya da masaya oturup masada bu işi çözecekler. Ve mesele sulh ile halledilecek. Normalde barışla bu işin çözülmesi ihtimali çok düşüktü. Ama şimdi bu ihtimalin çok yükseldiğine şahit oluyoruz. Hatta daha açık şekilde söylemek gerekirse Türkiye buradaki meseleyi barışçıl bir şekilde çözecek gibi görünüyor. Zaten birazdan aşama aşama meseleyi konuşacağız. Ve dediğim gibi zamanında bu anlaşmayı tanımamışlardı ama bu Türkiye için kenarda bekleyen bir sorundu. Çünkü uluslararası ilişkilerde böyle anlaşmaların risk altında olması kabul edilemez. 2019 yılında imzaladığımız bu anlaşma Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısında plan yapan bütün devletlere bir darbe indirmişti. Yunanistan'a falan geçin. Yunanistan'ı ciddiye almıyorum bu konuda. Ama Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimini kullanarak bölgeye gelen ve bu bölgenin zenginliklerini çalmaya çalışan bütün batılı güçlerin yıllardır kurduğu planlar yerle bir olmuştu. Çünkü 2019'daki anlaşmayla biz onların kurdukları bütün planların ortasından bir set çekmiştik. Türkiye'nin belki de son yıllarda kazandığı en büyük diplomatik başarıydı bu. Ama Tobruk hükümetinin yani Libya'nın doğusunu elinde tutan Hafter yönetiminin bu anlaşmayı onaylamaması küçük de olsa bir risk demekti. Küçük diyorum çünkü Türkiye Libya'da merkezi hükümete sahip çıktığı sürece o hükümeti devirme şansları yok. Ama olur da bir şekilde Libya'da Hafter yönetimi başa geçerse biliyorduk ki ilk yapacakları iş Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını tanımadıklarını ilan etmek olacaktı. Şimdi bu yeni gelişmeyle bu risk ortadan kalktı. Tabi burada şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Sonuçta şu an anlaşmayı tanımış değiller. Belki hiç tanımayacaklar. Belki bu haber yalan. Belki bir dedikodudan ibaret. Belki Türkiye'yi oyalıyorlar. Bilemeyiz. Elbette bunu da söyleyebilirsiniz ama ben öyle olduğunu zannetmiyorum. Hatta şu an kurulan komisyonun bile formaliteden kurulduğunu düşünüyorum. Çünkü son 1-2 yılda özellikle de son aylarda yaşanan gelişmeler zaten işin bu noktaya varacağını bize gösteriyordu. Daha geçenlerde Halife Hafter'in oğlu Saddam Hafter Türkiye'deydi ve bu görüşme önemli bir görüşmeydi. Saddam Hafter ismi boşuna seçilmedi. Türkiye bu ismin Libya'nın geleceğinde olacağını biliyor. Ve daha da önemlisi Saddam Hafter babasına göre daha temiz bir sicile sahip. Ayrıca şu anda Tobruk yönetiminin kara kuvvetleri komutanı o. Onunla yapılan toplantıdan bazı bilgiler sızdı o dönem. Bunlara göre Türkiye artık Libya'nın doğusundaki yani Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu'na da askeri destek verecek. Hem teçhizat sağlanacak hem de eğitim verilecek. O bölgedeki askeri altyapılar Türkiye tarafından geliştirilecek. Daha da önemlisi artık Türk Deniz Kuvvetleri Libya'nın doğusundaki limanları kullanabilecek ve buralarda ortak eğitim faaliyetleri yapılacak. Hafter'e bağlı ordudan 1500 kişiye hava savunma gibi teknik konularda eğitimler verilecek ve belki buna çok şaşıracaksınız ama sürecin sonunda bölgeye yerli hava savunma sistemlerimiz konuşlandırılacak. Tabi bunlar görüşmelerden sızanlardı. Yani daha bunların dışında kapalı kapılar ardında kim bilir neler konuşuldu neler. Hepsi yavaş yavaş ortaya çıkacaktır elbette. Ki şu an çıkmaya da başladı. Muhtemelen şu an konuştuğumuz deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmayı imzalama, onaylama kararı da Türkiye'deki görüşmede alınmıştır. Ama bununla da sınırlı olacağını zannetmiyorum. Tahminim daha birçok gelişmeyi konuşacağız bu kanalda Libya ile ilgili önümüzdeki süreçte. Çünkü anladığım kadarıyla
Türkiye, Libya meselesinde son aşamaya geçiş yaptı. Buradaki meseleyi aşama aşama devam ettirdik. Peki olay hangi aşamalardan geçti? Bugün konuştuğumuz gelişmelerin ilk kıvılcımı aslında Arap Baharı süreciydi. Libya'da ciddi bir protesto dalgası yaşandı ve halk Muammer Kaddafi'yi devirdi. Bu süreçte Türkiye muhalifleri destekledi. Hatta muhalifler başkenti ele geçirince Trablus'a ilk büyükelçi atayan ülke Türkiye'ydi. Ama tabii ki evdeki hesap çarşıya uymadı. Ülkede bir türlü istikrar sağlayamadılar. Kriz dönemi yaşandı. Bu kriz süreci ufak çatışmalarla devam etti ve 2014'te bu gerginlikler iç savaşa dönüştü. Bu iç savaşta ülkedeki bütün altyapı çöktü. Yunanistan bile Libya'nın deniz sınırlarında yerler işgal etti. Sonra Hafter tarafına batılı güçlerin destek vermeye başladığına şahit olduk. Rusya'dan Fransa'ya, ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan gibi bölge ülkelerine kadar birçok devlet Hafter yönetimini silahlandırıyordu. Ve bütün bu ittifakı arkasına alan Hafter, Trablus'a bir saldırı yaptı. Gerçekten büyük bir kuşatmaydı bu. Türkiye oradaki tehlikeyi gördü ve ikinci aşamaya geçti. Trablus yönetimine destek verdik. Bu destekle birlikte Hafter saldırısı püskürtüldü. O dönem insansız hava araçlarımız da, deniz kuvvetlerimizin unsurları da orada mücadele etti. Hatta Libya'ya asker gönderilmesi için tezkere bile çıkardık. İşte bunların sonucunda Hafter geri çekilmek zorunda kaldı ve 2019'da Türkiye ile Libya arasında bugün bahsettiğimiz deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma imzalandı. Bu işin 3. aşamasıydı. Artık Türkiye tam anlamıyla merkezi hükümetin garantörü haline gelmişti. Ama tabii bu anlaşma Batı'yı ciddi şekilde rahatsız ettiği için Hafter'i yine harekete geçirdiler. Hafter güçleri çok ciddi bir destekle Trablus'u yeniden kuşattı. Hatta bu sefer Afrika'nın farklı bölgelerinden paralı askerler falan da getirdiler. Ama Türkiye desteğini arttırdı ve Hafter güçleri çok kısa bir sürede tekrar püskürtüldü ve Tobruk yönetimi ateşkes imzalamak zorunda kaldı. Bu kuşatmanın yaşandığı 2020'den beri de Türkiye her zaman Trablus yönetiminin arkasındaydı. Bu ikinci kuşatma ve sonrasında 4. aşama olarak görebiliriz. Şimdi ise geldik 5. aşamaya. Türkiye Libya konusunda son viraja girdi ve bu aşamada Libya'daki iç savaşı tamamen bitireceğiz. Türkiye başından beri bu savaşı körükleyen taraf değildi zaten. Biz her zaman savaşın bitmesinden yanaydık. Ama Batı'nın durduğu nokta ilginçti. Bütün uluslararası kuruluşlar ve hatta devletlerin kendileri Türkiye'nin desteklediği Trablus yönetimini tanıyordu. Yani Libya'nın resmi temsilcisi olarak onu kabul ediyorlardı. Ama bir yandan da Tobruk yönetimine silah sağlıyorlardı. İşte Türkiye buna müsaade etmedi. Yoksa derdimiz iç savaşın devam etmesi değildi. Biz Hafter güçlerini her püskürttüğümüzde onları masaya oturmaya zorladık. Yani bu iş barışla çözülsün istedik. İşte şimdi 5. aşamada bu noktaya geldik. Bu aşamada artık Türkiye her iki tarafla da görüşmenin ötesine geçti. Biz zaten 4. aşamadayken her iki tarafla görüşebilir haldeydik. Ama bu yeni aşamada artık her iki tarafın da garantörü haline geldik. Saddam Hafter Türkiye'ye geldiğinde anlaşılan konuları az önce söylemiştim. Zaten onları duyunca siz de anlamışsınızdır. Türkiye artık Hafter tarafının da garantörü haline geliyor. Bir iç savaş varsa ve içeride savaşan grupların garantörü olan devletler barış yapmak istiyorlarsa o barış gerçekleşir. Artık Türkiye, Rusya, Fransa, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin tamamını Libya'dan kovdu. Onların oluşturduğu boşluğu da kendisi doldurdu. Yani bundan sonra biz savaşın bitmesini istiyorsak o savaş bitecek. Biz zaten başından beri de bu savaşın bitmesini istiyoruz. O zaman sonuç belli. Tabii bu gelişmeler yaşanırken bir grup da Türkiye'nin Trablus yönetimini sattığını ima etti. Onları ortada bıraktığımızı söylediler. Ama bu kesinlikle gerçek değil. Türkiye bugüne kadar desteklediği kimseyi ortada bırakmadı. Trablus için de aynı şey geçerli. Şu an Türkiye'nin iki tarafa da hakim olmasından iki taraf da mutlu. Libya'da kimse bu durumdan rahatsız değil. Çünkü biliyorlar ki eğer Libya iç savaşı bitecekse bunu bitirebilecek olan tek bir ülke var. O da Türkiye. Zaten Türkiye şu an bu konuda üstüne düşeni yapıyor. Görünen o ki yapmaya da devam edecek. Allah'a emanet olun.